Ameliyatın ismi nereden geliyor? Halk arasındaki ismi de hani Hollywood yanağı denen, teknik olarak aslında çok zorlamayan bir cerrahi müdahale ama ne yapılıyor bu başektomi cerrahisi sırasında? Kimlere yapıyoruz bu işlemi? Ekrana getirelim, bir görelim bakalım. Hasta örnekleriyle görmek daha anlamlı ve daha anlaşılır olur diye tahmin ediyorum. Öncesi fotoğrafa baktığımızda yanak daha dolgun, daha yuvarlak geliyor. Bir başka fotoğraf daha gösterelim. Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. Bir süre ara verdik bu YouTube videolarına ama çok da özletmeden hemen gelelim dedik. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz ki konularımızı sizden gelen istekler üzerine karar veriyoruz. Son dönemlerde en çok sorulan cerrahi müdahalelerden bir tanesi de bişektomi. Şimdi araştıran ve meraklı olanlar biliyor aslında bişektominin ne olduğunu ama hiç bilmeyenler de vardır. Nedir bu bişektomi, adam bize ne anlatıyor demeyin diye ben hemen tiyoyu vereyim. Bişektomi, bu yanak oluğumuzun daha ince gözükmesi için biraz etli yanaklarda, hani şöyle makyajla koyulaştırıp da bir çizgi oluşturuyorsunuz ya, halk arasındaki ismi de hani Hollywood yanağı denen yanağın cerrahi müdahalesi. Yani basit bir ameliyatla aslında yanağınızın içindeki yağlardan bir kısmını çıkartarak yanağınızı biraz daha ince gösterme ameliyatı. Lokal anestezi ya da genel anestezi ile yapılabilen, teknik olarak aslında çok zorlamayan bir cerrahi müdahale ama tabii ki yüzdeki her cerrahi müdahalenin kendine ait zorlukları var. İyi bir anatomi bilgisiyle bu bölgeye hakim olan bir cerrahın kolayca yapabileceği bir ameliyat diyebilirim. Ameliyatın ismi nereden geliyor? Yanağınızın içinde hareketli ve hareketsiz yağ paketleri var. Bu yanağınızın üst kısmında dolgun olan bölgede güldüğünüzde hareket eden ve bir kısmı da hareket etmeyen daha derinde olan yağ paketleri var. Bir de aşağı bölgede, yanağınızın alt tarafında gençken biraz daha böyle yukarıda duran, sonra yaşlandıkça aşağı doğru inip buradaki buldokları oluşturan yağ paketinin ismi Bişo yağ paketi. İsmini bir cerrahtan alıyor, anatomistten alıyor. Onun yüzden bu yağ paketinin çıkarılma işlemine de bişektomi deniyor. Halk arasında daha kolay tanımlanmış böyle marketing ismi de Hollywood yanağı. Çünkü Hollywood ünlüleri güldükleri zaman yanaklarını böyle içeri çektiklerinde yanak daha bir ince gözüktüğü için ismine Hollywood yanağı deniyor. Ne yapılıyor bu başektomi cerrahisi sırasında? Dışarıdan herhangi bir kesi yok. Ağzınızın iç tarafından girilerek yağ paketine ulaşıp o yağ paketinin bir kısmı dışarı alınıyor. Ne kadar istiyorsanız. Tamamının alınması da düşünülebilir ama zaten tamamını almak çok doğru bir işlem değil. Çünkü o yağ paketine dışarıdan görüntüde ihtiyacınız var. Bir kısmının çıkarılması genellikle yeterli oluyor. Daha zayıf bir görünüme kavuşuyorsunuz. Kimlere yapıyoruz bu işlemi? Yüzü böyle daha yuvarlak dönen, yanakları dolgun olup da üçgen isteyen insanlara, daha ince gözükmek isteyenlere, hani kilo vermişsiniz de yanaklarınız tombul kalmış, o kilo vermenin etkisini daha iyi görmek istediğiniz zaman yapılabilecek bir müdahale. Yaptığımız hastalarımızdan da örnek gösterirsek sanki daha böyle bir etki altı çizilmiş, daha bir anlaşılmış olur diye düşünüyorum. Brady, ekrana istersen birkaç tane fotoğraf koy, gösterelim. Ekranda daha net anlatalım durumu. Evet, ekranda görelim. Büyütelim. Süper. Şimdi şu yanak bölgesindeki kontürü görüyorsunuz değil mi? Normalde makyaj sanatçılarının oraya gölge vererek yaptıkları bir çizgi. Burada makyaja bağlı değil de gördüğünüz gibi yanağın kenarında bir ince hat oluşturmuşuz. Öncesi fotoğrafa baktığınızda yanak daha dolgun, daha yuvarlak geliyor. Bir başka fotoğraf daha gösterelim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi sanki yanağınızı şöyle içeri çekmişsiniz gibi bir etki oluşturuyor. Bu ince gölge yüzün üçgenini daha belirgin hale getiriyor. Yanağı daha inceleştiriyor. Böylece siz kilo da vermiş olsanız yanakta gitmeyen o tombul görüntüyü cerrahi işlemle çözmüş oluyorsunuz. Sonuç olarak bişektominin ne olduğunu anlatmış olduk. Yanak dokusundaki fazla yağların ya da tombul görünen yağların alınması işlemi ağız içerisinden girilerek yapılıyor. Lokal anesteziyle yapılabilir, genel anesteziyle yapılabilir. Müdahale sonrasında çok ağrılı bir işlem değil. Yaklaşık bir hafta 10 günlük belki bir yanakta şişkinlik olacaktır ama sonrasında ineceği için çok da iyileşme süresi uzun bir cerrahi müdahale değil. Umarım faydalı olmuştur video. Kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zino İstanbul hesabından. Görüşmek üzere.